Merhaba Turko Mustafa kanalı değerli dinleyicilerimiz. Umarız faydalı ve eğlenceli zamanlar bizimle birlikte geçirirsiniz. Şimdi sizden bir an için her şeyi bırakıp şunu hayal etmenizi istiyorum. Eski, çok sessiz ve biraz da karanlık bir kütüphanedesiniz. Hı hı. Rafların en arka köşesinde 1800 yıllardan kalma devasa bir kitap buluyorsunuz. Üzeri böyle kalın bir toz tabakasıyla kaplı. Bayağı eski bir kitap yani. Aynen öyle. Kapağını üflüyorsunuz, tuzu temizliyorsunuz ve kitabı açıyorsunuz. Sayfaların arasından o eski, tarihi koku yükseliyor. O an anlıyorsunuz ki elinizde tuttuğunuz şey sadece bir kitap değil. Evet, adeta bir zaman makinesi. Kesinlikle bir zaman makinesi. Ve bugün bu sayfaların arasına dalıp 200 yıl öncesine gidiyoruz. Bu derinlemesine incelememizde sıradan insanların hayatına bakacağız. Yani bu zaman makinesinin asıl güzelliği de şu aslında. Bizi kralların veya generallerin yanına götürmüyor. Tarih kitapları genelde sadece savaşları ve sayıları yazar, hani bilirsiniz. Doğru, hep komutanlar, savaşlar falan. Aynen, ama elimizdeki bu kaynak sıradan insanların sokakta nasıl yürüdüğünü, ne yediğini ve neye inandığını anlatıyor. Bu gerçekten çok nadir bir durum. Çok haklısınız. Elimizdeki kaynak Napolyon'un Mısır seferi sırasında yazılmış, Fransız bilim insanları Mısır'a gidiyor ve devasa bir ansiklopedi hazırlıyorlar. Adı da Mısır'ın Tanımı. Hı hı. Biz bugün mühendis Chabrol'un yazdığı Modern Mısırlılar bölümüne bakacağız. Arapçaya da Züheyr el-Şayeb çevirmiş bu eseri. Evet, çok önemli bir çeviri. Amacımız aslında basit. Yani 200 yıl önce Mısır'da normal bir insan nasıl yaşıyordu? O zorlu iklimde nasıl hayatta kaldılar? Ve Fransızları şok eden o garip alışkanlıkları nelerdi? Bunları konuşacağız. Şöyle başlayalım. Bir insanın nasıl yaşadığını anlamak istiyorsanız önce onun neyin içinde yaşadığına, yani iklime bakmanız gerekir. Çevre çok önemli tabii. Kesinlikle. Çünkü insanı şekillendiren şey yaşadığı çevredir. İklim kuralları koyar, insan da bu kurallara uyar. Kaynaklarımız bize Mısır'ın o dönemdeki iklimini çok net anlatıyor. Mesela ne kadar sıcaktı? Sıcaklıklar gölgede bile 24 ila 34 derece arasında değişiyor. Bir saniye, gölgede 34 derece mi? Evet, aynen öyle. Güneşin altını düşünmek bile istemiyorum ben. Böyle bir sıcaklıkta insanın tarlada çalışmasını geçtim, sadece yürümesi bile inanılmaz bir enerji kaybı demek. Tam olarak öyle. Ama asıl sorun sadece sıcaklık değil. Metinlerde çok daha ilginç bir zorluktan bahsediliyor. O da gece düşen çiğ. Çiğ mi? Yani nem falan mı? Evet, gündüzleri hiç yağmur yok, hava kavurucu bir sıcaklığa sahip ama güneş battığı an gece gökyüzünden inanılmaz yoğunlukta bir su, bir çiğ düşüyor. Anladım. Bu bitkiler için harika bir şey aslında, onların kurumasını engelliyor ama insan bedeni için tam bir felaket. Bekle, yani şöyle düşünelim. Gündüzleri kapağı açık bir fırının içindeler, sürekli yanıyorlar. Sonra gece oluyor ve aniden bir buzdolabının içine giriyorlar. Aynen öyle, harika bir örnek oldu bu. Bu her gün tekrarlanıyor yani. İnsan bedeni her gün fırından buzdolabına girerse ne olur ki? Şoka girer ve girmiş de zaten. Bu kadar sert ve ani sıcaklık değişimi Mısır'da o dönem çok yaygın olan ciddi göz hastalıklarının temel sebebi olarak gösteriliyor metinde. Hadi ya, gözlerimi etkiliyormuş. Evet, beden bu şoka dayanamıyor. Gözlerde enfeksiyonlar, hatta körlüğe kadar giden sorunlar başlıyor yavaş yavaş. Vay canına. Vücutları bu fırın ve buzdolabı döngüsünde bu kadar yorulurken bu insanlar nasıl çalışıyorlardı tarlada? Enerjilerini nasıl koruyorlardı? Yani ben yazın sıcak bir günde dışarı çıktığımda bile hemen yoruluyorum. Onlar sabahtan akşama kadar nasıl ayakta kalıyorlardı? Kalamıyorlardı. Yani daha doğrusu bizim anladığımız anlamda böyle koşturarak yaşayamıyorlardı. İklim onları yavaşlamaya mecbur bırakmıştı. Hı hı. Fransızlar notlarında Mısırlıların çok yavaş hareket ettiğini, sürekli oturduğunu ve çok sakin olduklarını yazıyor. Hatta Fransız gözlemciler bazen bu yavaşlığı bir tembellik olarak görüp eleştirmişler. Ama bu tembellik değil ki. Yani bu tamamen hayatta kalma stratejisi. Eğer gölgede 34 derecede hızlı hareket ederseniz terlersiniz, su kaybedersiniz ve ölürsünüz. Çok doğru. Fransızlar kendi serin Avrupa şehirlerindeki gibi bir çalışma temposu beklemişler herhalde. Bence bu çok büyük bir haksızlık. Kesinlikle haksızlık ve çok Avrupa merkezi bir bakış açısı bu.
Fransızlar kendi kurallarını Mısır'a dayatmaya çalıştı. Oysa bu yavaşlık doğrudan doğruya Mısır kültürünün kalbine işlemişti. Tabii mecbur kalmışlar. Aynen. Mısırlılar yavaşlamak zorunda oldukları için bu durumu bir keyif ve dinlenme kültürüne dönüştürmüşler zamanla. Mesela yemek saatleri ve sonrasındaki alışkanlıklar buna çok güzel bir örnek. Yemeklerde ne yiyorlar peki? Zenginler o sıcağa rağmen çok fazla et yiyorlar. Ama sıradan halk, yani tarlada çalışan o fakir köylüler için et neredeyse hiç yok. Hiç mi yok? Peki o sıradan halk ne yiyor? Enerjiyi nereden alıyorlar? Çok ama çok basit. Sadece bitki temelli şeyler yiyorlar. Mercimek, bakla, çiğ sebzeler ve basit, sert bir ekmek. Sadece bunlar mı? Evet, köylünün diyeti tamamen hayatta kalmak için gereken en temel gıdalardan oluşuyor. Mideyi hiç yormayan, sindirimi çok kolay yiyecekler seçiyorlar mecburen. Yani aslında zorunlu bir diyet yapıyorlar diyebiliriz. Ama metinleri okurken dinlenme kısımları benim çok ilgimi çekti. Yemekten sonra uzun saatler boyunca tütün içiyorlar. Evet, uzun çubuklar falan var. Aynen. Nargileler ve uzun çubuklar ve sürekli kahve. Bütün gün kahve içiyorlar, doğru mu? Doğru. Kahve Mısır'da sadece bir içecek değil, hani sosyal hayatın tam merkezinde olan bir alışkanlık. Her saat bol bol çok sert kahveler tüketiliyor. Anladım. Ancak Fransızları şaşırtan şey Mısırlıların kahve içmeleri değil, bu kahvenin sonuçları olmuş. Şunu mu diyorsunuz? Hani Fransız bilim insanları Mısırlıların bütün gün o koyu, sert kahveyi içtiğini görüyorlar ama dişlerine baktıklarında dişlerinin bembeyaz, inci gibi sağlam olduğunu fark ediyorlar. Evet, diş ağrısı diye bir şey neredeyse yok adamlarda. Normalde bu kadar kahve diş minesini mahvetmez mi? Benim aklıma hemen şu geldi. Fakirlerin yediği o basit diyet, yani mercimek, sebze ama en önemlisi hayatlarında şeker yok. Çok iyi bir nokta yakaladınız. Değil mi? Avrupa'da o dönem zenginlerin en büyük sorunu tatlılar ve beyaz şeker yüzünden çürüyen dişlerdi. Mısır'da şeker olmadığı için mi o kahve dişlere zarar vermedi acaba? Mantığınız tamamen doğru ve aslında dönemin tıp gerçekleriyle de birebir uyuşuyor. Fransızların kendi ülkelerinde, Avrupa'da diş çürümesi çok büyük bir halk sağlığı sorunuydu o zamanlar. Çünkü diyetlerinde sürekli şeker ve asit var. Aynen öyle. Şeker, asitli yiyecekler ve beyaz un tüketiyorlar. Mısırlı köylülerin diyetinde ise sadece doğal lifler var. Şeker yok, asitli tatlılar yok. Şekerin olmadığı bir ağızda sadece sert kahve içmek diş çürüğüne sebep olmuyor demek ki. Çok ilginç gerçekten. Üstelik Mısırlıların dişlerini temizlemek için bazı doğal bitki köklerini, misvak gibi ağaç dallarını sürekli çiğnedikleri de biliniyor kaynaklardan. Yani yokluk, fakirlik bir nevi onları modern hastalıkların bazılarından korumuş. Doğal ve şekersiz besleniyorlar. Sıcaktan korunmak için sürekli gölgede oturarak dinleniyorlar. Evet. Ama insan sadece bedenden ibaret değil ki. Fiziksel olarak yavaşlayarak bedenlerini korudular diyelim. Peki ya zihinlerini? O da çok önemli bir konu. Yani bu kadar acımasız bir doğada, hastalıkların bu kadar yaygın olduğu, ölümün her an kapıda olduğu bir dünyada akıl sağlığını nasıl korursun? Bence buradan inançlara ve kaderciliğe geçmeliyiz. Metindeki kadercilik kavramı beni gerçekten çok düşündürdü. Kadercilik, Mısır toplumunu bir arada tutan böyle ruhsal bir kalkan gibi adeta. Her şeyi ama her şeyi, yani hastalığı, kuraklığı, fakirliği veya ölümü büyük ve sarsılmaz bir sükunetle kabul etmek demek bu. Hı hı. Avrupalı Fransızlar bu kaderciliği gördüklerinde bunu bir teslimiyet ya da zayıflık olarak yorumladılar. Onlara göre insan doğayla savaşmalı, onu kontrol etmeliydi çünkü. Yine Fransızların o kibri devreye giriyor burada. Doğayı kontrol etmek mi? 1800'lü yıllarda, gölgede 34 derece sıcaklıkta, Nil Nehri'nin ne zaman taşıyacağını bilmeden doğayı nasıl kontrol edeceksiniz? Mümkün değil tabii. Bence kadercilik tembellik değil. Gerçekten değiştiremeyeceğin şeyleri dert etmeyi bırakmaktır. Bu inanılmaz bir psikolojik koruma yöntemi bence. Düşünsenize, eğer her hastalıktan, her kötü hasattan kendinizi sorumlu tutarsanız, o sıcakta aklınızı kaybedersiniz. Kesinlikle öyle. Sadece kontrol edebildiğin şeylere odaklanıp gerisini yüksek bir güce bırakmak, bu toplumun delirmemesini engelleyen ana sistem aslında. Ve bu sistem sadece Müslümanlar için değil, Mısır'daki Hristiyanlar yani Kıptiler için de geçerli. Onlar da mı aynı şekilde yaşıyor?
Evet, Fransızlar Kıptileri de çok yakından incelemişler. Kıptilerin inanç uygulamalarında Fransızları hayretler içinde bırakan bazı kurallar var. Evet, metinde oruç kısımlarını okudum ben. İnanamadım, 50 güne varan oruçlar tutuyorlar. Sadece uzunluğu değil, içeriği de çok zorlu bu orucun. Kıptilerin bu orucunda et yemek tamamen yasak, süt ve süt ürünleri de tamamen yasak. Gerçekten mi? Evet, sadece bitkisel yani vegan bir diyetle tam 50 gün geçiriyorlar. Bir dakika, az önce konuştuk. Gölgede 34 derece sıcaklık var. Bu adamlar tarlada çalışıyor bütün gün ve 50 gün boyunca bedenlerine hiçbir hayvansal protein, hiçbir süt ürünü girmiyor. Aynen öyle. Sadece mercimek ve bakla yiyerek o tarlayı nasıl sürüyorlar? Bu fiziksel olarak imkansız gibi bir şey bence. İmkansız gibi görünüyor ama insan bedeninin inançla birleştiğinde ne kadar dayanıklı olabileceğini gösteriyor bize. Vücutları muhtemelen çok düşük bir enerji moduna geçiyor. Tasarruf modu gibi yani. Aynen. Minimum kaloriyle maksimum iş yapmaya çalışıyorlar. Bu durum onların dinlerine, geleneklerine ne kadar büyük bir tutkuyla bağlı olduklarının en büyük kanıtı. Yüzlerce yıldır bunu yapıyorlar sonuçta. Çok etkileyici. Dinleri farklı olsa da Müslümanlarla Kıptilerin aslında aynı coğrafyanın çocukları olduğunu gösteren çok ilginç ortak noktalar var o metinde. Mesela ne gibi? Mesela sünnet. Kıptiler de erkek çocuklarını sünnet ettiriyorlar ve evlilik yaşı. Ah, evet o konu çok çarpıcı. İki grupta da çocuklar bizim bugün aklımızın alamayacağı kadar erken yaşlarda evlendiriliyor. Metinde kızların 10 yaşında, erkeklerin 14 veya 15 yaşında evlendirildiği yazıyor. Bunu okuyunca insan bir durup neden diye soruyor. Neden bu kadar acele ediyorlar sizce? Çünkü zamanları yok aslında. O dönemde ortalama yaşam süresi çok ama çok kısaydı. İnsanlar çok basit enfeksiyonlardan, salgın hastalıklardan çok erken yaşlarda hayatını kaybediyordu. Hı hı. Eğer çocuklarınızı 20 yaşına kadar beklerseniz ailenin devamı tehlikeye girer. 14-15 yaşındaki bir erkek çocuk o dönem için yetişkin bir adam demekti. Hemen evlenmeli, çocuk yapmalı ve tarlada çalışacak yeni kollar üretmeliydi. Bu tamamen biyolojik bir hayatta kalma refleksi. Hayat o kadar kısa ki çocukluk diye bir dönem neredeyse yok. Hemen büyü, sorumluluk al ve aileye katıl. Kesinlikle.
Ve aile dediğimiz yapı da öyle sıradan, gevşek bir yapı değil Mısır'da. Metindeki saygı kuralları çok sert geldi bana. Genç bir adamın babasının yanında veya büyüklerinin yanında asla tütün içememesi, bacak bacak üstüne atamaması falan, bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Neyi? Mısır'ın o ünlü piramitlerini. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Bu toplum adeta sosyal bir piramit inşa etmiş. En tepede yaşlılar, babalar var. Saygı kuralları çok kesim. Aşağıya doğru indikçe gençler var. Herkes bu piramidin neresinde olduğunu kesin olarak biliyor. Taşlar yerine o kadar sıkı oturmuş ki kimse bu yapıyı bozamıyor. Hı hı, çok güzel bir benzetme. Merak ettiğim şey şu, Fransızlar Mısır'a ellerinde silahlarla, modern toplarıyla, tüfekleriyle geldiler. Belki devleti yıktılar ama bence bu sosyal piramit Fransızların kültürü ele geçirmesine engel olan ana kalkan oldu. Doğru mu düşünüyorum? Bu gerçekten harika bir tespit. Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Fransız ordusu Napolyon'un liderliğinde askeri bir zafer kazandı. Şehirleri kontrol ettiler ama Mısır halkının içine, evlerine, o piramidin içine asla giremediler. Giremediler değil mi? Hayır, giremediler. Çünkü Mısırlıların kuralları, Fransızların getirdiği o özgürlük veya modernlik fikirlerinden çok daha köklüydü. Mısırlı bir genç, Fransız askerinin silahından korkabilirdi ama babasına olan saygısı, onun o piramitteki yerini korumasını sağlıyordu. Tabii. Yabancı bir işgalci bu saygı bağını koparamaz. Fransızlar bu görünmez kültürel duvara çarptılar ve dışarıda kaldılar resmen. Silahla toprağı alıyorsun ama kültürü alamıyorsun. Çok etkileyici gerçekten. Peki bu katı piramit sistemi, hayatta kalma mücadelesi falan hepsi bir yere kadar koruyor insanı. Evet. İnsanın kontrol edemediği en büyük gerçek var. Hastalıklar ve ölüm. Yani hayatın son noktası. Burada çok ciddi bir doğu-batı çatışması yaşanıyor metinde. Tıp konusunda. Aynen. Fransız ordusu geliyor, yanlarında Paris'te yetişmiş modern doktorlar var. Hastaneler açıyorlar, diyorlar ki gelin sizi tedavi edelim ama Mısırlılar gitmiyor. Bedava modern tıp var ortada ama halk bunu reddediyor. Neden gitmiyorlar? Çünkü iki toplumun hastalık kelimesinden anladığı şey tamamen farklı. Fransız doktor için hastalık sadece biyolojik bir şeydir. Bir virüstür, mikroptur, vücuda girer, ilaç verirsin ve çıkar gider. Ama Mısır halkı için hastalık ruhsal bir saldırıdır. Nasıl yani ruhsal bir saldırı? Yabancı birinin kötü bir bakışı, yani hepimizin bildiği nazar diyebiliriz buna, veya ruhsal bir dengesizliktir. Yani onlara göre hastalık fiziksel bir bozulma değil, daha ruhsal, mistik bir şey. Nazar değdi diyorlar yani. Hiçbir anlamı kalmıyor yerel halk için. Onlar nesillerdir güvendikleri yerel şifacılara gidiyorlar, boyunlarına muskalar takıyorlar, özel dualar okutuyorlar. İğne yerine dua yani. Evet, çünkü inançlarına göre ruhsal bir saldırıyı ancak ruhsal bir tedavi çözebilir. Fransız doktorlar bu duruma çok sinirlenmişler tabii. Notlarında halkın bu cehaletinden bol bol şikayet etmişler. Bilim ve batıl inancın kafa kafaya çarpışması resmen. Ama beni bu metinde en çok sarsan bölüm o ölüm anıydı. Hastalık yenemediğinde ve ölüm geldiğinde yaşananlar. Bütün bölüm boyunca o sakinlikten, her şeyi kabul etmekten bahsettik ama ölüm gerçekleştiğinde o sakinlik tamamen yok oluyor. Cenaze törenleri tam bir kaos. Kesinlikle. Ölüm anı, Mısır toplumunun o güne kadar içinde biriktirdiği bütün o acının, bastırılmış duyguların bir anda volkan gibi patladığı andır aslında. Çok haklısınız. Kaynaklar ölüm haberinin duyulduğu andan itibaren başlayan ritüelleri çok detaylı anlatıyor bize. Mesela evdeki kadınlar hemen saçlarını kesmeye başlıyorlar, yüzlerini çamura, toprağa ya da böyle mavi bir boyaya buluyorlar. Yüzü maviye veya çamura boyamak, saç kesmek, bunlar bana İslam veya Hristiyanlıktan çok daha eski, neredeyse böyle antik dönemlerden kalma ritüeller gibi hissettiriyor. Kesinlikle öyle. Bunların kökleri binlerce yıl öncesine, o eski Mısır'a, Firavunlar dönemine kadar gidiyor. Daha da ilginci, sokaklara dökülüyorlar, üstlerini başlarını yırtıyorlar, inanılmaz yüksek sesle çığlıklar atarak, feryat ederek yürüyorlar sokakta. Bir de profesyonel ağıtçılar var galiba. Evet, durumu daha da abartmak için profesyonel ağıtçılar, yani sadece cenazelerde yüksek sesle ağlaması için para ödenen kadınlar tutuluyor. Sessiz bir veda yok kesinlikle. Çığlık, toz, toprak ve bolca gözyaşı var.
Fransızlar bunu görünce ne hissetmiş acaba? Herhalde bu insanlar delirdi demişlerdir. Değil mi? Tam olarak bunu söylediler. Fransız aydınlanması akıl ve mantık üzerine kuruluydu sonuçta. Bir Fransız için üzüntü, sessizce, kibarca ve gururla yaşanmalıydı. Mısırlıların sokaklarda çamura bulanıp çığlık atması onlara göre tam bir ilkellik ve delilikti. Ama bence burada Fransızlar çok büyük bir şeyi gözden kaçırıyor. Sessizce ağlamak, o acıyı içine atmak demektir. İçine atılan acı da uzun vadede insana hastalandırır, ruhsal travma yaratır bence. Kesinlikle. Mısırlıların yaptığı şey ise bana psikolojideki o duygusal boşalmayı hatırlatıyor. Düşünsene, gölgede 34 derecede yaşıyorsun, çocuğun hastalıktan ölüyor, fakirsin. Eğer bu acıyı içine atarsan delirirsin sen. Çok haklısınız. Bu çığlıklar ve ritüeller aslında harika bir psikolojik koruma yöntemi. Acıyı reddetmiyorlar. Onu sonuna kadar fiziksel olarak yaşıyorlar. Çığlık atarak içlerindeki o zehri dışarı atıyorlar. Çok mantıklı. Toplum senin ne kadar acı çektiğini görüyor, acını paylaşıyor seninle. O feryatlar bittikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Geriye yine o baştaki kadercilik kalıyor. Başa dönüyorlar yani. Aynen. Zehri attılar, rahatladılar ve hayatın zorluklarını yeniden sükunetle kabul ettiler. Bu uzun vadede ruh sağlığını korumak için Fransızların o sessiz içine atan hüznünden çok daha etkili bir yöntem olabilir aslında. Gerçekten büyüleyici bir şey bu. İlkellik dedikleri şey aslında yüzyılların getirdiği bir hayatta kalma bilgeliğiymiş. Şimdi her şeyi bir araya getirdiğimde o tozlu kitabı kapatırken aklımda çok net bir fotoğraf kalıyor. Bir yanda acımasız bir güneşe karşı yavaşlayarak direnen, basit yiyen, acısını çığlıklarla atıp sonra kadere teslim olan sarsılmaz bir halk var. Saygıdan bir piramit kurmuşlar kendilerine. Çok güzel özetlediniz. Diğer yandaysa ellerinde cetvellerle, modern doktor çantalarıyla onlara bakan, gördüklerini not eden ama o ruhu asla tam olarak anlayamayan Fransız bilim insanları var. Çok doğru. Bu kitap bize sadece Mısırlılara anlatmıyor işte. Aynı zamanda Batı'nın Doğu'ya nasıl yabancı bir gözle baktığını, kibirle bilimi nasıl birbirine karıştırdığını da gösteriyor. Bir kültürü anlamak sadece onların ne yediğini yazmak değildir. Neden öyle yediklerini anlamaktır aslında. Evet, neden sorusunu sormadan sadece yargılamışlar. Bu tarihi yolculuğun sonuna gelirken siz değerli dinleyicilerimize üzerine düşünmeniz için zihin açıcı bir soru bırakmak istiyorum. Buyurun. Bugün odanızda otururken veya yolda yürürken şunu hayal edin. 200 yıl sonra gelecekteki bilim insanları bir zaman makinesi bulup bugüne sizin yanınıza gelselerdi, elimizden düşürmediğimiz o parlayan siyah ekranlara, akıllı telefonlara bakarak geçirdiğimiz saatleri görselerdi ya da kahve dükkanlarında ismimiz yanlış yazıldığında yaşadığımız o garip stresi inceleselerdi, Çok komik olurdu gerçekten. acaba 200 yıl sonrasının o tozlu ansiklopedilerine bizim hakkımızda hangi tuhaf ve anlaşılmaz ritüelleri yazarlardı? Belki de asıl tuhaf olan bizizdir. Üzerine uzun uzun düşünmeye değer değil mi? Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Hoca kanalına abone olmayı unutmayın.